Osmanlı'nın ilk imparatoru. Savaş meydanında öldü ama ölürken bile düşmanı yok etti. O, 100 bin kişilik savaşlarla Balkanları Osmanlı'ya açan liderdi. Adı Hüdavendigar, yani Tanrı'nın sevgilisi olarak anıldı. Ama onu tarih, öldüğü anda bile savaş kazanan adam olarak hatırlıyor. İzlediğinizde hem hayran kalacak hem de bunu neden daha önce duymadım diyeceksiniz. İşte birinci Murad'ın kanla yazılan o sarsıcı hikayesi. Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan birinci Murat dönemi sadece fetihlerle değil, Osmanlı'nın gerçek anlamda imparatorluğa dönüşmesiyle tanımlanır. O, babası Orhan Gazi'den aldığı devleti öyle büyüttü ki artık bir beylik ya da sınır devleti olmaktan çıkıp Balkanların ve Anadolu'nun en büyük gücü haline geldi. Ama bu güç kolay kurulmadı. Yıllarca süren savaşlar, diplomatik oyunlar ve kanlı meydanlarda yazılmış hikayelerle inşa edildi. Bugün onun ismini taşıyan Bursa'daki Hüdavendigar Türbesi sadece bir mezar değil, aynı zamanda Osmanlı'nın Balkanlara ve Avrupa'ya uzanan serüveninin sembolüdür. Şimdi gelin hem siyasi zekası hem savaşçı ruhuyla tarihin akışını değiştiren bu eşsiz liderin izlerine birlikte takip edelim. 1326 yılında dünyaya gelen Murat, Orhan Gazi'nin oğlu, Nilüfer Hatun'unsa tek evladıdır. İyi bir eğitim aldı. Genç yaşlardan itibaren savaş meydanlarında pişti. Babasının fetihlerinde onunla birlikte yer aldı. Özellikle Bursa ve çevresinde görev alarak yöneticilik deneyimi kazandı. Orhan Gazi'nin gözdesiydi ve Osmanlı'nın geleceği olarak görülüyordu. 1362 yılında Orhan Gazi'nin vefatının ardından tahta geçtiğinde henüz genç bir liderdi ama kararlılığı tartışmasızdı. Devletin başkentini Bursa'dan Edirne'ye taşıyarak sadece coğrafi değil, ideolojik olarak da yönünü batıya çevirdi. Bu karar onun vizyonunu net şekilde ortaya koydu. Avrupa'ya açılan bir Osmanlı. Edirne'nin fethi 1. Murad'ın en stratejik hamlelerinden biriydi. 1361'de başlatılan kuşatma sonunda 1369 yılında şehir Osmanlı topraklarına katıldı. Edirne sadece bir şehir değildi. Bizans'ın ve Balkanların kalbine açılan bir kapıydı. Bu fethin ardından Edirne, Osmanlı'nın ikinci başkenti ilan edildi. Edirne'nin alınması Avrupa devletlerini alarma geçirdi. Çünkü bu artık bir Türkmen beyliğinin değil, Avrupa'da kök salmak isteyen büyük bir gücün göstergesiydi. Murat, Edirne'yi sadece askeri karargah olarak değil, camileri, medreseleri ve saraylarıyla bir Osmanlı merkezine dönüştürdü. 1. Murad'ın en büyük hedeflerinden biri, Balkanlardaki karışıklıktan yararlanarak genişlemeyi sağlamaktı. Sırp, Bulgar ve Bizans güçleri parçalanmıştı ve birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Murat bu durumu fırsata çevirdi. 1364'te Sırp Sındığı Savaşı'nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Bu sefer Batı dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu savaşın ardından Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi hız kazandı. Bulgar Krallığı Osmanlı üstünlüğünü kabul etti ve vergi vermeye başladı. Bu durum diğer Balkan devletleri üzerinde baskı yarattı. Murat, diplomasiyle savaş stratejisini dengeli bir şekilde yürütüyordu. Her kazandığı zafer devletin sınırlarını biraz daha ileri taşıyordu. Savaşlardaki başarı tesadüf değildi. 1. Murat, babası Orhan Gazi döneminde temelleri atılan düzenli ordu fikrini daha da geliştirdi. Yaya ve Müsellem adlı askeri sınıflar oluşturuldu. Artık savaşlar sadece gönüllülerle değil, disiplinli ve maaşlı askerlerle yapılıyordu. Bu ordu sistemi Osmanlı'nın askeri gücünü sürekli kıldı. Ayrıca savaş sonrası yerleşim sistemleri de geliştirildi. Fethedilen yerlere Türk nüfus yerleştirilerek bölgede Osmanlı kontrolü güçlendirildi. Murad'ın bu yapısal adımları Osmanlı'yı geçici bir güç olmaktan çıkarıp kalıcı bir devlete dönüştürdü. 1389 yılında gerçekleşen Kosova Meydan Muharebesi, 1. Murad'ın hem en büyük zaferi hem de son savaşı oldu.
Osmanlı ordusu ile Sırp ve müttefik Haçlı orduları karşı karşıya geldi. Savaş büyük bir yıkım ve kanla doluydu. Ama sonunda Osmanlı galip geldi. Ancak Murat savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi. Bu olay tarihte eşine az rastlanır bir durumu doğurdu. Bir padişah savaşı kazandı ama savaş meydanında öldü. 1. Murat bu yönüyle tarihe savaşta ölen ilk Osmanlı padişahı olarak geçti. Ölümünden sonra oğlu Yıldırım Bayezid tahta çıktı ve babasının yolunu devam ettirdi. 1. Murat sadece savaşçı değil, aynı zamanda adil bir hükümdardı. Döneminde ilk defa divan adı verilen danışma meclisleri düzenli çalışmaya başladı. Kadı ve müftü atamalarıyla yargı sistemi şekillendirildi. Devlet artık yazılı kurallarla yönetiliyordu. Ayrıca ilk defa vakıf sistemini kurumsallaştırdı. Eğitim, sağlık ve dini hizmetler bu vakıflar sayesinde yürütülmeye başladı. Sadece bugünün değil, yüzyıllar sürecek Osmanlı kurumlarının temeliydi bu. Murad'ın en büyük başarısı belki de imparatorluk ruhunu ilk defa sistemli hale getirmesiydi. 1. Murad'a verilen Hüdavendigar unvanı onun sadece siyasi bir lider değil, aynı zamanda halk tarafından sevilen, maneviyata önem veren bir sultan olduğunu gösteriyor. Dindarlığı, halkla olan yakın ilişkisi ve hayır işleri onu halk nezdinde farklı bir yere koyuyor. Savaştan arda kalan zamanlarında camiler yaptırmış, alimleri desteklemiş ve Anadolu'da birliği sağlamak için adımlar atmıştır. Onun döneminde Anadolu beylikleriyle çatışmak yerine denge politikası izlenmiştir. Bu da Osmanlı'nın iç dengeleri koruyarak büyümesini sağlamıştır. 1. Murat, Osmanlı'nın kurumsal olarak devletleşmesinin, Balkanlara yerleşmesinin ve Avrupa'daki ilk büyük savaşlarının lideridir. Onun döneminde Osmanlı artık bir sınır beyliği olmaktan çıkıp çok milletli bir devlete dönüşmüştür. Onun attığı adımlar 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanacak bir imparatorluk sistemini başlatmıştır. Bugün onun kurduğu sistem hala tarih kitaplarında bir yönetim modeli olarak anlatılır. Hem şehit olması hem de devlet adamlığı hem de kurumsal reformlarıyla Osmanlı tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. 1. Murat sadece Osmanlı'yı büyüten bir padişah değil, aynı zamanda onu bir devlete dönüştüren isimdir. Kosova'da ölse de onun kurduğu düzen yüzyıllar boyu yaşayacak bir sistemin temeliydi. Ölümle kazanılmış bir zaferin hikayesi sadece onun değil, bir milletin kaderini değiştirdi. Tarihi sadece kitaplardan değil, o dönemin insanların yaşadıklarıyla öğrenmek gerek. 1. Murat da bize tarihin bazen bir hançer, bazen bir dua, bazen de bir vizyonla yazıldığını gösteren en çarpıcı örneklerden biridir.